Haşlanmış patates vermek de ishalin geçmesine yardımcı olabilir. 3 damla elma sirkesi damlatmamız bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olabilir. Pirinçleri lapa olana kadar suda kaynattıktan sonra soğutarak kuşumuza yedirebiliriz. Ancak ciddi hastalıklardan kaynaklanıyorsa antibiyotik tedavisi gerekebilir. Muhabbet kuşu beslerken karşılaşmayı en son isteyeceğimiz şeylerden biri de kuşumuzun ishal olması. Düşündüğümüz zaman hafif bir hastalık gibi görünse de onlar için oldukça tehlikelidir. Bu nedenle kuşumuzda ishal durumunu görür görmez gerekli tedavi uygulamalıyız. Peki ishal olan kuşumuzu nasıl tedavi edeceğiz? Buna gelmeden önce ishale neden olan durumlara bir bakalım. Muhabbet kuşları beslenme konusunda oldukça kontrolsüz canlılardır. Haftanın 7 günü boyunca kafeslerinde meyve ya da sebze olsa bunları yemek isterler. Aşırı derecede yedikleri bu meyve sebzeler de onlarda ishale sebep olur. Oldukça iştahlı olan kuşlarımız yiyecekleri miktara karar veremedikleri gibi hangi besinlerin zararlı ya da zararsız olduğuna da karar veremezler. Cips, çikolata, süt, çorba gibi insan yiyecekleri gördükleri zaman tadına bakmak isterler. Ve bunların içinde bulunan maddeler de onların sindirim sistemine zarar verir. Yine evimizde bulunan canlı süs bitkileri, boyalı objelerde yedikleri takdirde onlar için toksindir. Genel olarak kuşlarda ishale neden olan bu durumları beslenme bozukluğu olarak birinci sıraya alabiliriz. Kuşlarımızda ishale neden olan ikinci durumsa bayat besinler. Onları almış olduğumuz yemler yanlış saklama koşulları ve ortam ısısı gibi nedenlerden dolayı bozulabilir. Bu yemleri farkında olmadan kuşumuza yedirirsek sindirim sistemi problemlerine ve ishale neden olabilir. Kuşlarımıza yapmış olduğumuz yumurta içerikli taze mamalarda 7-8 saat sonra bozulmaya başlar. Eğer bozulan mamayı kafeste unutursak bunu yiyen kuşumuz ishal olabilir. Üçüncü sırada ise bakteri, virüs, parazit hastalıkları sayabiliriz. Hijyen sorunu diğer kuşlarla temas gibi nedenlerden dolayı kuşlarımıza bakteri, parazit ve virüsler bulaşabilir. Gözle görülmeyen bu mikroorganizmalar da çeşitli organlara yerleşerek kuşlarımızın sindirim sistemini bozabilir. Kuşlarımızda oluşan soğuk algınlığı, kuruma gibi hastalıklarda ishale neden olabilir. Dördüncü sıraya ise stres faktörünü koyabiliriz. Yalnızlık, ani hava değişimi, ilgisizlik, ortam değişikliği gibi nedenler kuşlarımıza strese neden olabilir. Strese bağlı olarak da beslenme bozukluğu ortaya çıkar. Bu dönemlerde kimi kuşlar aşırı derecede yem ve su tüketirken kimi kuşlar da iştahsızdır. Aşırı yeme ya da yememe durumu sindirim sistemini bozarak ishale neden olabilir. Kuşlarımızda yaygın olarak ishale neden olan bu durumları öğrendiğimize göre şimdi alabileceğimiz önlemlere bakalım. Beslenme bozukluğundan kaynaklı olan ishali önlemek için haftalık beslenme planı oluşturmalıyız. Örneğin normal yemin yanı sıra haftada 2 gün meyve ya da sebze, haftada 2 günde yumurta içerikli mama vermek yeterli olacaktır. Kendi yemiş olduğumuz tuz, yağ, şeker, baharat, süt gibi içeriklere sahip besinlerden kuşlarımıza kesinlikle vermemeliyiz. Kuşlarımızın evimizde bulunan canlı süs bitkilerini ve boyalı objeleri kemirmesine izin vermemeliyiz. Yem alırken bayat olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Bayat yemler yapışkan bir yapıya sahiptir. Elimize aldığımız zaman içinde örümcek ağı gibi yapılar vardır. Aldığımız yemleri bayatlamaması için kuru ve nem olmayan bir ortamda saklamalıyız. Kuşumuzun yemliğinde bulunan yemleri 2 günde bir tazelemeliyiz. Onlara yaptığımız yumurta maması gibi yaş mamaları 7-8 saat sonra kafesten almalıyız. Bakterilerin oluşması için elverişli olan sulukları her gün tazelemeliyiz. Kafes tünek ve aksesuarları düzenli olarak sirkeli suyla temizlemeliyiz. Kuşlarımızın yabancı kuşlarla olabilecek temasını önlemeliyiz. Eğer kuşumuza yeni bir eş aldıysak aynı kafese koymadan önce bir hafta farklı kafeste tutmalıyız. Kuşumuzda strese neden olan yalnızlık, ilgisizlik, kafesten salmamak gibi faktörleri ortadan kaldırmalıyız. Hasta olmamaları için esinti ve rüzgar olan yerlere kafeslerini koymamalıyız. Kuşlarımızı ortalama 26 derece oda sıcaklığı olan yerlerde beslemeliyiz. Ortam değişikliğinden kaynaklanan beslenme bozukluğu ise kuşumuz ortama alıştığı takdirde düzelecektir.
Bütün bunlara dikkat edersek kuşumuzun ishale yakalanma potansiyelini de en aza indirmiş oluruz. Alabileceğimiz önlemleri anladığımıza göre şimdi nasıl bir tedavi uygulayacağımıza bakalım. İshal olan kuşlarımızın popo kısmındaki tüylerde sıvı halde bulaşmış dışkı kalıntıları vardır. Kafes tabanına baktığımızda sıvı bir yoğunluğa sahip dışkılar görebiliriz. Bu süreçte kuşlarımız oldukça iştahsızdır. Sürekli başlarını arkalarına yaslayarak uyumaya çalışırlar. Çevreye karşı ilgisizlerdir. Tüm bu belirtiler varsa kuşumuza bir an önce tedavi uygulamalıyız. Öncelikle kafesteki tüm eşyaları sirkeli suyla dezenfekte ederek hijyeni sağlamalıyız. Yanında başka bir kuş varsa diğer kuşa bulaşmaması için hasta kuşumuzu başka kafeste karantinaya almalıyız. İshal durumunda vücut ısılarını koruyamadıkları için ortalama 26 derecelik bir ısı sağlamalıyız. Kafesteki karma yemleri çıkararak daldarı gibi sade yemler vermeliyiz. Daldarı katkısız ve yağ oranı düşük olduğu için sindirim sisteminin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Eğer daldarıyı yemezse bu durumda normal yemi vermeye devam edebiliriz. İyileşene kadar kuşumuza meyve, sebze ve yumurta maması gibi mamalar vermemeliyiz. Bu süreçte kuşumuzun suyuna 3 damla elma sirkesi damlatmamız bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda bağırsaklardaki bakteri ve parazitlerin de atılmasına yardımcı olacaktır. Bu süreçte doğal tedavi yöntemi olarak haşlanmış patates vermek de ishalin geçmesine yardımcı olabilir. Patatesleri haşladıktan sonra kabuğunu soyarak kuşumuza ikram edebiliriz. Bir diğer yöntem de pirinç lapası. Pirinçleri lapa olana kadar suda kaynattıktan sonra soğutarak kuşumuza yedirebiliriz. Yine pişme esnasında pirinç lapası suyundan alarak 3-4 damla suluğa damlatabiliriz. Bu yöntemde kuşumuzun ishali atlatmasına yardımcı olacak alternatif bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemleri uygulamak istemezsek pet shoplarda kuşlar için satılan ishal çözeltilerinden de alabiliriz. Eğer kuşumuzda basit bir ishal durumu varsa evde uyguladığımız bu basit tedavilerle 3-4 güne geçecektir. Ancak ciddi hastalıklardan kaynaklanıyorsa antibiyotik tedavisi gerekebilir. Bu durumda hasta olan kuşumuzu mutlaka bir veterinere götürmeliyiz. Umarım bu video ishal kuşlarınızı tedavi etmeniz konusunda sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.